Evet, daha önce çift yarık ve tek yarık girişim deneyleri yapmıştık hatırlarsanız. Bu deneyde çok yarık deneyini yapacağız. Çok yarıktan kasıt gerçekten çok. Örneğin elimizde 80 milimetre, 100 milimetre, 300 milimetre ve 600 milimetrede yarık barındıran grating diye adlandırdığımız bir takım optik cihazlar var. Bu optik cihazlar gerçekten milimetrede düşünün, 600 çizgi. Yani double slit'te, yani çift slit'te baktığımız zaman, çift yarıkta baktığımız zaman deneye 2 tane yarık vardı. Burada ise örneğin 600 tane yarık olacak. Etkilerini göstermek için gratinglerin arkadaşlar özellikle bu optik cihaz çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Optik sistemlerde örneğin 80 çizgi bölü milimetre olanı kullanmaya başladığımız zaman ekranda bakın bir sürü girişim deseni görüyoruz. Yığınla. Burada sadece tek renk kullanıyorum. Yani çift yarıktaki girişime benziyor fakat biraz daha farklı bir dağılım söz konusu. Kirpikler daha keskin bir şekilde gözlenmekte. 80 için bu şekilde. Aynı deneyi 100 için tekrar edelim. Burada baktığınız zaman yarıklar arasındaki, yani 100 milimetre olduktan sonra noktalar arasındaki mesafe tabii ki azaldı. Ancak hala bir sürü, tekrar devam edelim. Bakın burada 300'e çıkarttık. Çizgilerin arasındaki mesafe arttı ve gördüğümüz çizgi sayısı da onun orantı olarak azalmış oldu. Bunu kullandığımız zaman çok daha hastaydı. Örneğin 5'i geçemeyeceğiz burada. Şimdi burada özellikle 600 çizgi bölü milimetredeki analize baktığımız zaman şunu göreceğiz. Burada 5 tane çizgi görebiliyoruz maksimum. Burada gratingden geçen ışık belli bir açıyla saçılarak ekranda bir görüntü oluşturuyor. Bu saçılma açısıyla dalga boyu arasında bir ilişki var. O yüzden farklı lazer kullanılsa da burada farklı renkler, farklı dağılımlar görecektik demektir bu. Burada örneğin 5 tane olmasını yine şu formülle açıklamak mümkün. Yani sinüs theta çarpı d eşittir m çarpı lambda olacak. D dediğimiz ifade burada 1 bölü milimetredeki çizgi sayısına karşılık gelecektir. Örneğin d 600 çizgi bölü milimetre olduğunda 1.67 çarpı 10 üzeri eksi 3 milimetre veya 1.67 çarpı 10 üzeri eksi 6 metreye karşılık gelecektir. Burada dikkat etmemiz gereken husus açıyla dalga boyu arasındaki ilişkiye dikkat etmemiz gerekiyor. Merkezde gördüğümüz parlak çizgi m eşittir 0'a, hemen yanlarındaki iki tanesi ise m eşittir 1 ve m eşittir 2'ye karşılık geliyor. Eksi 1 ve artı 1'e karşılık geliyor, düzeltiyorum. Ve diğerleri ise m eşittir 2 ve m eşittir eksi 2'ye karşılık geliyor. Burada kullandığımız dalga boyu 532 nanometre olduğu için görebileceğiniz maksimum çizgi sayısı 5'i geçmeyecektir. Buradan görüldüğü gibi. Evet arkadaşlar, şimdi az önce lazerle yaptığımız deneyi beyaz ışıkla tekrar ediyorum. Bunun için elimizde bir tungsten kaynak kullanacağım. Bir mercek kullanıp bütün ışığı buradaki ekran üzerinde odaklamak istiyorum. Yine elime 600 çizgi bölü milimetre olan bir grating aldım. Bu sefer beyaz ışıktan geçireceğiz. Tek renkten farklı olarak bakın burada bir sürü renk dağılımı görmüş olacağız. Eğer bunu yerleştirirsek buraya, bakın beyaz ışık olduğu için her dalga boyu farklı bir açıya saçılmış, kırılmış oluyor. Merkezde yine beyaz parlak bir bölge ki bu m eşittir 0'a karşılık geliyor. Şurada ise bakın m eşittir 1'e karşılık gelen bir gökkuşağına benzer bir dağılım söz konusu ki bu sahip olduğumuz ışın dalga boyu karakteridir. Ve diğer m eşittir eksi 1'de gene parlak bir bölge görüyorsunuz. Ancak m eşittir eksi 2 ve artı 2'ye baktığımız zaman yine sönük, daha geniş bir renklenme görmek mümkün. Gene aynı formülden, yani d çarpı sinüs theta eşittir m çarpı lambdadan dalga boyuyla açı arasındaki, saçılma açısı arasındaki bu ilişkiden hangi dalga boyuna, hangi açıya, hangi rengin hangi açıya gideceğini biliyoruz demektir. Bu bize oldukça güzel bir kaynak analiz yapmaya imkan sağlayacak bir optik alettir. Bunu görmek mümkün. Son olarak hidrojen deşarj lambasını kullanacağım. Hidrojen malum evrendeki en yoğun element. Onun karakteristik çizgilerini, spektral çizgilerini görmek istiyorsak kaynaktan kaynaktan çıkan ışığı mercekten geçirip ekrana düşürüyorum. Şu an tabii ki arada grating yok. Tekrar elimle grating'i yerleştiriyorum. Bakın burada karakteristik mavi, turkuaz ve kırmızı pikleri net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bunlar birbirinden bariz bir şekilde ayrılmışlar. Arada karanlık bölgeler var. İşte bu hidrojen elementinin parmak izi olarak yorumlanacak çizgilerdir. Gene merkezde parlak bir bölge,
Orası m eşittir 0'a karşılık geliyor ve m eşittir 1 veya m eşittir eksi 1'e karşılık gelen farklı renklerdeki spektral dağılımları grating yoluyla analiz etmiş oluyoruz. Çok net bir şekilde. Deneyde amacımız bunları ölçmek. Hangi açıya, hangi renk gidiyor, bu durumda hangi dalga boyu gidiyor aslında bunu anlamak. Böylece kaynakla ilgili karakteristik bilgi elde etmek. Arkadaşlar deneyde dikkat etmemiz gereken şu olay var. Bir elimizde ışık kaynağımız var. Burada ben helyum ışık kaynağını şu an aktifleştirdim. Bir kolimatörden geçiriyorum. Şuradaki ince bir yarıktan ışığımızı geçireceğiz. Sonra buradaki geçirgen olan bir gratingimiz var. Işık buradan geçtikten sonra şuradaki ince yarıktan gözle incelemek mümkün. Yahut bu kısma dedektör takmak mümkün. Dedektörle veya gözle analiz yapacağız. Amacımız şu. Gratingden geçtikten sonra az önce anlattığımız gibi belli açıyla döndürdüğümüzde ışık kaynağı farklı açılarda farklı bir dalga boyu bize verecekti. Açıyla dalga boyu arasındaki ilişkili o formülden biz bu ışın, daha doğrusu kaynağın karakteristik dalga boylarını çıkartmamız mümkün olacaktır. Şimdi deneyi açlamak için şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ışık kaynağını açtık. İlk yapacağımız şey tam karşıdan analiz yapmak. Evet, gratingden geçtikten sonra m eşittir 0 bölgesine karşılık gelen bütün ışınları şu anda ekranda görüyoruz. Bu direkt ışınlar zaten hiçbir şekilde dalga boyu kaymasına sebep olmayacak. Ancak ben yavaş yavaş bu açıyı kaydırdığım zaman ancak şeyi görebileceğim. Renklenmeleri veyahut da karakteristik spektral pikleri görmemiz mümkün olacak. Şu an tam teta 0 için analize başlıyoruz. Daha sonra açıyı değiştirerek diğer dalga boylarını birlikte inceleyeceğiz. 0 dereceden başlıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş dönmeye başlıyorum. Ve buradan da gözümle inceliyorum. Grating hatırlarsanız m eşittir 1'e geldiğimiz zaman karakteristik piklerimiz yavaş yavaş göstermeye başlayacak. Örneğin tam bu açıya geldiğimde mavi bir pik görüyorum. Ve buradaki açı yaklaşık 16 derece olarak görülmekte. Bu 16 dereceyi tabloya yazıyorum. Mavi renk 16 derecede bir pik göründü diyorum. Daha sonra devam ediyorum. Şuraya geldiğimde bir yeşil bir pik görüyorum. Bakıyorum ki bu aşağı yukarı 18 derece. 18 derecede yeşil pik gördüğünüzü not alıyorsunuz. Bir sonraki aşamada şurada bakın sarımsı ve turuncumsu bir renk görüyorum. Ve burada baktığım zaman aşağı yukarı açım şu anda 22 derece civarında. Bu 22 dereceyi ve gördüğüm rengi tabloya yazıyorum. Devamında burada bakın bir kırmızı pik gördüm. Tekrar açıya bakıyorum. Aşağı yukarı 25-26 derece civarında. Bu değeri tabloya not alıyorum. Ve o rengini not alıyorum. Benzer şekilde devam ediyoruz. Bir mavi daha gördüm burada. Ve burada bitiriyorum. Bu açıyı da not aldım. Ve böylece helyumun karakteristik olarak bilinen en temel renklerini görmüş oluyoruz. Ve bu değerlerin hepsini literatürdeki değerle karşılaştırıyoruz. Çünkü artık elinde açı var, rengi var ve buna karşılık gelen, bu renge karşılık gelen dalga boyunu bu açıdan çıkartabiliriz. Şu formülden. Böylece literatür değerle karşılaştırdığımız zaman yüzde hatayı da tespit etmek mümkün. Ancak deneyde tavsiye edilen şöyle bir şey daha var. Tekrar sıfıra getirip aynı deneyi ters açıyla yapmak. Çünkü grating simetrik bir dağılım gösterecektir. Buradan tekrar gelip aynı değerlerde, aynı açılarda yaklaşık olarak aynı piki görmeniz bekleniyor. Hani şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi tek tek bunları analiz etmek bu şekilde mümkün. Az önce 600 çizgi bölü milimetrelik grating kullandığımız deneyde helyum kullanmıştık. Gene 600 çizgi bölü milimetreyi kullanarak merkürle yani civayla aynı deneyi tekrar ediyoruz. Gene her bölgede, her açıda farklı dalga boylarını göreceğiz. Gördüğümüz dalga boyunu, rengi not edeceğiz, açıyı not edeceğiz ve oradan dalga boyunu hesaplayacağız. Aynı deneyi bu tarafa da tekrar edeceğim ve böylece iki açının ortalamasını alarak dalga boyunun daha keskin değerini bulmaya çalışacağız. Literatür değerleri karşılaştırıp tablomuzu dolduracağız ve yüzde hataları hesaplamış olacağız.